Burada bildiğimiz buildbox'ın şeyi buildbox'ta yapacağız. Create new 3D diyoruz. Buradan 3D'ye gidiyoruz. Bunu hemen siliyoruz arkadaşlar. Bunu hemen statik yapıyoruz. Buradan geliyoruz arkadaşlar. Asset'li buradan bir küp daha alıyoruz. Sonra bu küpün beyin haritasına giriyoruz. Ondan sonra buradan çölümsü bir şey alacağız. Çünkü lazım olacak. Hatta şöyle bu rengi bir de soldurayım ne güzel. Bu tam çöl havası gibi. Çöl olsun yeter bize. Buradan tamam diyoruz. Ondan sonra bu çıkıyoruz. Normal bir şey. Bu da lazım olur diye ben tuttum arkadaşlar. Sonra buraya şuraya eksi olarak başlıyoruz. 0.999 yazıyoruz. Oluyor. Ve bu şu startlarda scale x scale'ine yani değerini 0.5 yapıyoruz. Doğru çarpılan. Ondan sonra arkadaşlar bunu sürüklüyoruz. Gelmesini sağlıyoruz. End de aynı şekilde. End'i de şimdi arkadaşlar şuradan 0.5 yapacağım. Ondan sonra onu da getireceğim. Arkadaşlar bundan önce buraya 8 kat daha iyi yapıyoruz. 12. Buraya da eksi 12 yapıyoruz. Eksi 12. Ondan sonra şunu tekrar taşımam lazım. Ondan sonra saymam lazım sadece, yani bu kadar. Bu arada buraya plane de alabilirdik ama o plane'i başka bir şey için kullanacağım arkadaşlar. Biliyorum ya normalde, yani burada düz şekil olduğunu. Ondan sonra 4, 8, 12, 13. 13 tane var. O zaman bu küpümüzün x küp nerede var? Buradan arkadaşlar hemen burayı 13 yapıyoruz. Ve tıklıyoruz. Ondan sonra böyle yaptıktan sonra burayı genişletebiliriz. Çünkü ben 12 diye tahmin etmiştim. Burayı genişletmemiz hiçbir sıkıntı yok. Bir yüzlerce falan değiştiren olmuştu bir kere benim. O yüzden. Sonra arkadaşlar linkini açıklamada bulabileceğiniz şeyleri aktaracağım. Bu arada bizim bir piramide ihtiyacımız var. Çünkü kaktüs bulamadım. Kaktüsler paralı. Neyse arkadaşlar, şimdi bunu aldık. Biz zaten bunu kaktüs şekline getireceğiz biraz. Benzetmeye çalışacağız. Sonra arkadaşlar. Şimdi bize tabi dinozor deyince akla onun adı gelir, kaktüs adam. Kaktüs adamımızı hemen alalım. Kaktüs adamımız bizim karakterimiz olacağı için karakter diyoruz kendisine. Ve ondan sonra karakterimiz burada. Bu karakteri rotate etmenizi öneririm. Yer kayıyor. İşte. Bunu alacağız. En başa götüreceğiz. Çünkü bu bir karakter olacak kendisi. Ondan sonra buradan bir süre çıkacağım. Çünkü burada önemli şeyler var bunun hakkında. Bu kinematik olacak. Yani kendisi hareket etmeyecek. Normalde bildiğiniz üzere dinozor oyununda, çok sevdiğim dinozor oyununda hareket ediyordu bunlar. Kendileri hareket ediyordu. Biz hareket ettirmiyorduk. O yüzden böyle yapacağız. Buna karakter diyeceğiz. Bu bir karakter olacak ve bunun hemen notunu açıyoruz. Ondan sonra buna direkt move diyoruz. Move hareketi vereceğiz. Move'u start notuyla birleştiriyoruz. Move'un bu 1.5'unu 10 yapıyoruz. Neden? Çünkü arena büyük. Bu arena neden büyük? Puanlı sayacağım için büyük. Ve ben matematik hesaplaması yaptım bundan önce. Bildiğiniz üzere dinozor 700'de sonra hızlanmaya başlıyor. Hatta 700 bile değil, 100'den sonra da hızlanıyor. Bu 100 ile 700 arasında her saniye %2 bir büyüme var.
Yani ben de buraya %2 yazacağım. Çünkü başka matematik yapamam burada. Ondan sonra gideceğiz. Bu karakteri rotate edeceğiz. Bu karakteri alacağız. Rotate edeceğiz. Tabi buradan büyüdüğü zaman ve tam bir şey yaptığın zaman 180. Yarım yaparsa 90. 190'mış lan. 180 yazdım sanıyordum ben abi. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk stage burada bitti. Neden burada bitti? Neden kaktüsler yok? Neden başka bir şey yok? Arkadaşlar, bura oyunun başlangıcı. Oyun size 20 puan boyunca sizi salıyor. Yani size hiçbir şey vermiyor. Zaten buradan randomize yapacağız. Rastgele üçlü, dörtlü, beşli şeyler. Beşli ne alakalı lan? Beşli yoktu. Evet arkadaşlar, şimdi bu bitti. Bu önemli konum bitti. En önemlisi kamerayı ayarlamak. Nasıl ayarlanır bu kameraya? Şimdi arkadaşlar, bu kamerayı ilk önce amacımız döndürmekte. Pozisyon olarak karakteri, dönüş yön olarak da yine karakteri seçiyoruz ve iyice uzaklaştırıyoruz. Bayağı, hatta şöyle. Tamam, burada dursun. Sonra kameramızı döndürüyoruz. Bir yarım olacağı için burası direkt 90 oldu. Bakıyoruz kameramıza, görüyor. Ama bunu bir de çekmekte var. Çekip bakacağız arkadaşlar şimdi. Çektim. Bakıyorum. Adam hala var. Çektim. Bakıyorum. Adam hala var. Adam yok olana kadar değil. Ama adam sonradan gelip görünmesi gibi çok hızlı bir şekilde olacak. Adam var. Bu sayılır ya. Bu olur. Hatta biraz şöyle çekeyim geri. Bilmiyorum, ben kendime güvenmiyorum arkadaşlar. Çektim. Şimdi bakacağız. Nereyi görüyor? Aynen gördüğünüz gibi arkadaşlar. Adamımızı takip ediyor. Ve adamımız doğru gidiyor bu arada. O zaman içicik daha çekiyoruz. Neden? Çünkü lazım. Adamı hala görebiliyorum. Bu arada arkadaşlar, bir şey fark ettiniz. Ben de fark ettim. Şu kübümüz dynamic. Bunu statiğe alıyoruz. Neden? Dynamic olunca buradan çıkabilir. Neden? Kendini kıstırıyor. Dynamic olduğu için yukarı çıkabilir. Hızlı, yavaş yavaş olsa da burada hızlı gösteriyor. Bu arada arkadaşlar, farkındayım. Rotation'ı non yapmamız lazımdı. Hiç kimseyi takip etmemiz lazımdı. Bu karakter nasıl gözüküyor şimdi? Bu karakter şimdi sola çekmemiz lazım. Sola çekip kendisine bakmasını sağlamamız lazım. Bunun için de şöyle yukarı kalk. Şöyle 90 dereceyle bakamıyoruz. Neden? Çünkü bakamıyoruz. Neden? Çünkü bakamıyoruz. Neden? Hala bakamıyoruz. Arkadaşlar, burada çok dikkatli bir ayar yapılması lazım. Şöyle gidilip açı değiştirilmesi lazım. Gerek yok. Burada açı değiştirmemiz de önemliydi bu arada. Hiç önemsiz demeyin. Açı da önemlidir. Mesela bunun gibi. Şu an hiçbir şey göremiyorum. Kör oldum. Şimdi buradan deneyelim arkadaşlar. Buradan hala göremiyorum. Ama adamımızın doğru hareket ettiğini biliyoruz. Bu kadar eminiz. Acaba nereye gitsem? Biraz daha mı geriye gitsem? Burası zor arkadaşlar ya. Hiç kolay değil. Hala ben mesela adamı göremiyorum. Çok üzüldüm. Bu arada şunu 90 yaparsanız daha şey görebilirsiniz. Evet, ve ortaya alınması gerekir. Böylece şöyle yukarıda kaldırırım. Şöyle de çekerim. Hala gelmiyorsa
deneyin artık. 90 derece çok önemli bir şey. Çünkü şöyle görüyorsun abi. Kocaman. Önemli bir özellik yani. Olmasa da olur mu? Olur yani. Ona bir şey demiyorum. Şu an biraz alta çekmemiz gerekiyor. Çünkü altını görmem lazım. Terse mi? Arkadaşlar bakın. Şimdi gördüğünüz üzere karakter düz gitmiyor. Farklı bir şey gidiyormuş. Onu daha yeni fark ettik. Demek ki buraya bir eksi yapıştıracaksın. Bitecek iş. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar. O zaman burada ikinci bir şey devreye giriyor. Bunu sağa çekmek. Neden? Göremiyor. Hemen sağa çekelim. Şöyle git. Şimdi deneyelim arkadaşlar. Aynen şu an biraz daha stabil ama biraz daha çekeceğim. Bunu yolun ortasına çekmek gibi bir taktik var da bu taktik eğer böyle bir şey yaparsanız hayatınızda kursamayacağınız bir şey. Evet, şimdi ortaya getirmek lazımmış. Bu arada hemen tamam. Evet arkadaşlar burada bitti. Neden bu burada bitti? Bu hikaye burada bitmeli miydi? Tabii ki bitmemeliydi arkadaşlar ama yapacak bir çare yoktu. Şimdi buraya enemi de yazabilirsiniz çünkü ben bulamadım. Eğer böyle bir şeyiniz olursa enemiler var. Gördüğünüz gibi Ground Spikes var. Mesela bunlardan birini alıp kullanabilirsiniz ya. Hadi bugün şunu alalım arkadaşlar. Çünkü ben de piramidi kullanmayı sevmiyorum ve yanımda oluşturabilecek bunun gibi dinozorlar falan oluşturabilecek herhangi bir şey yok yanımda şu anlık. O yüzden enemi aldım. Affedersiniz arkadaşlar ama Google'dan telif yememek için yapıyorum. Evet arkadaşlar bu kadardı. Bu birinci sinimizdi. Başka yapılabilecek bir şey yok şu anlık. Daha yapılabilecek çok şey var ama diğer iki video